Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için kat kat çıtır çıtır bir börek tarifi hazırladım. Yapımı çok farklı ve inanılmaz lezzetli. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı su, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke. Ben üzüm sirkesi kullandım. Siz farklı sirkelerden de kullanabilirsiniz. Ve 1 adet yumurta ekleyip tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırdım. Üzerine unun yarısını ekliyorum. Ve daha sonra üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki bölümden ulaşabilir. Kalan unu da ilave edip spatula ile şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra da spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel böreğimiz olacaktır. O yüzden 2-3 dakika boyunca homojen bir kıvam alana kadar hamurumu yoğuruyorum. Toplamda bu tarif için 5,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir, o yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamuru daha rahat yoğurmak için masanın üzerine alıyorum ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamuru güzelce yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir kıvamı var. Pürüzsüz bir dokusu oldu. Öncelikle uzun bir rulo haline getiriyorum. Daha sonra da 3 eşit parçaya ayırıyorum. Öncelikle parçaları rulo haline getiriyorum. Daha sonra da her bir parçayı 8'e bölüyorum. Toplamda hamurumu 24 eşit parçaya ayırıyorum. Ve her bir parçayı elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra ilk hamurumu alıyorum ve açma işlemine geçiyorum. Hamurumu açarken nişasta kullanıyorum. Hamurumu oklava yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Gördüğünüz gibi tatlı tabağı büyüklüğüne getirdikten sonra kenara alıyorum. Bezelerin tamamını aynı şekilde büyütüyorum. Böreğimizin yumuşak ve çıtır olması için nişasta kullanmanızı öneririm. Un kullanmayın. Nişasta olarak buğday nişastası veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. Bezelerin tamamını açtıktan sonra gördüğünüz gibi ilk hamurumu alıyorum. Ve üzerine yarım tatlı kaşığı kadar nişasta koyuyorum ve sürüyorum. Üzerine ikinci hamurumu da yerleştirip yine nişasta ile kaplıyorum. Üçüncü hamuru da yerleştirdikten sonra üzerine hafifçe bastırarak katlarının yapışmasını sağlıyorum. İlk hamurumu hazırladım. Üçer kat olacak şekilde 8 tane grup hazırlıyorum. Bu aşamada nişastaların her tarafına gelmesine dikkat edelim ki katlarımız güzelce ayrılsın. En üste koyduğumuz hamura nişasta sürmüyoruz. Şöyle sizlere hemen son defa yakından göstermek istiyorum.
Sadece yarım tatlı kaşığı nişastayı her tarafına sürüyorum. Son katı da ekleyip güzelce tüm katların birleşmesi için bastırıyorum. Hamurların tamamını aynı şekilde üçerli grup şeklinde ayarladım. İlk hamuru alıyorum ve açma işlemine geçiyorum. Bu aşamada hamuru açabildiğim kadar açıyorum. Kenarlarına bastırıyorum ki kenarlarımız ince olsun. Gördüğünüz gibi hamuru çok ince olacak şekilde açtım. Hamurumuz 3 kat olduğu halde gördüğünüz gibi çok ince oldu. Hamurun üzerini yağlamak için sıvı yağ kullanıyorum. Hamurun her tarafına yağ gezdirdikten sonra fırça yardımıyla sürüyorum. Bu aşamada da yağın her tarafına gelmesine dikkat edelim. Daha sonra da karşılıklı iki kenarını içe katlıyorum. Hamurları üst üste bindirmiyorum. Sadece uç kısımlarını yan yana getiriyorum. Ve katladığım kısımlarını da az miktarda yağlıyorum. Ben iç harç olarak patates kullanıyorum. Patates, karabiber ve tuzla iç harç hazırladım. Siz farklı iç harçlarla da hazırlayabilirsiniz. İç harcını da yerleştirdikten sonra karşı kenarını iç harcımın üzerine kapatıyorum ve rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirirken çok fazla sıkıştırmayalım ki güzel şekilde kabarsın. Daha sonra hamurumu çok gevşek ve çok sıkı olmayacak şekilde doluyorum. İlk böreğimi hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlıyorum. Bu arada kenarda bekleyen üçerli grup hamurlarımın üzerini sürekli kapalı tutuyorum ki herhangi bir kuruma olmasın. İkinci hamurumu da ince olacak şekilde büyüttüm. Üzerini sıvı yağla yağlıyorum. Bu böreği kıymalı olarak da denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Hiçbir aşamada böreğimizi sıkı sarmıyoruz. Rulo haline getirirken de, dolama yaparken de her zaman sıkı sarmamaya dikkat edelim. Hazırlamış olduğum böreğimi tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Son kalan iki hamurumu çocukların isteği üzerine peynirli iç harçla hazırladım. Sizler de aynı tepside farklı iç harçlarla da hazırlayabilirsiniz. Son böreğimi de tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Böreği hazırladıktan sonra üzerine süreceğim sosunu hazırlıyorum. Sosu için 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 çay bardağı süt ve çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum. Sosun tamamını böreğin üzerine sürüyorum. Sosun tamamını böreğin üzerine verdikten sonra sosu çekmesi için 15-20 dakika bekletiyorum. Böreğimiz artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Böreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi böreğimiz çok güzel şekilde pişmiş, nar gibi kızarmış. Hemen bir dilim alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Kesinlikle bu yöntemi deneyip yapmanızı tavsiye ederim.
Kat kat çıtır çıtır muhteşem bir börek oldu. Gördüğünüz gibi her katı da tel tel ayrılıyor. Lezzetine doyamayacağınız muhteşem bir börek oldu. Eminim ki tadan herkes tarifini isteyecektir. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.